Dalışın gerçekten öğrenilen bir şey olduğuna inanıyor musunuz? Kurallara uyulduğu sürece dalış güvenli bir spor olabilir. Peki ya dalışın kurallarını gerçekten biliyor musunuz? Merak etmeyin, muhtemelen biliyorsunuzdur ama bilmediğiniz şey neden var olduğu. Dalıştan para kazanmak amacıyla dalış içerikleri genellikle sadeleştirilmiş ve kolay tüketilebilir bir hale getirilmiştir. Bir dalış sistemini araştırırsanız veya uzun yıllardır eğitmenlik yapan biriyle konuşursanız temellerinin çoğunlukla askeri kökenli olduğunu göreceksiniz. Dalışın ticarileşmesi veya daha fazla insana ulaşması bu sporu sevenler için elbette ki harika bir şeydir. Ben de herkesin dalışı mutlaka denemesini ve hatta uzun süreler yapmasını çok isterim. Ancak ticari kaygılar dalışı basitleştirmek ve daha fazla insana ulaştırmak amacıyla içeriğini sadeleştirdi. Ben 10 yılı aşan dalış deneyimimde birçok bilginin ezberlendiğini ancak karmaşık olmayan neden-sonuç ilişkilerinin anlatılmadığını ve doğal olarak kurulamadığını gördüm. Temel seviye eğitim alan bir dalıcı ileri seviyelere geçtikçe genellikle karşılaşacağı konuları öğrenmemiş oluyor. Bu da eğitmenlerin konuları tam anlamadan öğrencilerine aktarmalarına neden oluyor. Çünkü bu insanlar zaman geçtikçe eğitmen oluyorlar ve daha konuları tam anlamadan yeni insanlara öğretecekler. Gerçekten eğitim sistemi her alanda olduğu gibi çok önemli ve geriye gidiyor. Ancak görünen sonuçlar olumlu gibi. Dalışı daha fazla insana ulaştırdık, eğitimden gelir elde ettik, ekipman sattık, marka değerini arttırdık. Ünlü Türk matematikçi Ali Nesin, öğrencilerine bilgiyi sorgulamaya ve onları anlamaya teşvik ettiğini söylüyor. Bir şeyi bilmek, onun neden ve nasıl çalıştığını anlamakla eşdeğerdir. Bu, bilgiyi sadece öğrenmekten daha değerli bir öğrenme sürecidir. Eğer bir şeyi gerçekten bilmiyorsanız, yani size öğretileni sadece inanarak kabul ediyorsanız, onu bilen kişiye bağımlı hale gelirsiniz. Ama öğrendiğinizde bilginin efendisi olursunuz. Öğrenmek cesaret doğurur. İstediğim şeyi çalışarak öğrenebilirim deme özgürlüğünü verir size. Kendini geliştirmiş teknik dalıcıların belirli bir sisteme bağlı olmamalarının bir nedeni olmalı, değil mi? Bilgi sadece sahip olunan bir şey değil. Onu doğru öğrendiğimizde bizi özgürleştiren bir güçtür. Dalış burada sadece bir araç. Eğer siz de dalışı ezberlemeye değil, gerçekten öğrenmeye gönüllüyseniz bu kanalda kalın. Bilgiyi birlikte özgürleştireceğiz. Bunu herkes biliyor. Kanıtını biliyor musun? Bilmiyorsun kanıtını. Niye diye hiç sormadın mı? Yani başkasına inandın. Ya yalan söylüyorlarsa? Gerçek başkasının elinde, sen ondan duyuyorsun gerçeği. Nedenini o biliyor, sen bilmiyorsun. Nasıl S diyelim? S'yi bir ifade yazalım ama bir süre tersten yazalım. Ne burada? Sonra ne eksi 1. Sonra taraf tarafa toplayalım. 2S etti burası. Burası ne artı 1. Burası da ne artı 1. Değil mi? Şans işte. Aa. Allah Allah, hep ne artı 1 çıkıyor. Kaç tane ne artı 1 var burada? Burada da ne tane ne artı 1 var. 2S eşittir. Ne kere ne artı 1. Burası S eşittir. Ne kere ne artı 1 bölü 2. Şimdi biliyorsun artık. Şimdi artık efendisin. Bunun efendisisin. Eskiden kölesiydin. He, bilenlerin kölesiydin. Şimdi biliyorsun ki doğru.